Titanic'in acı hikayesi 100 yıl aşkın bir süredir anlatılıyor. Peki bu hikayede geminin kaptanının ne olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? 62 yaşındaki kaptan artık mesleği bırakacaktı. Titanic gemisi için teklif gönderildi ve teklifi geri çevirmedi. Titanic seferi biter bitmez mesleği bırakacağını söyledi. Sanırım dilekleri gerçek oldu. 27 Ocak 1850 yılında doğan Edward John Smith bir İngiliz deniz subayıdır. Çok sayıda White Star Line şirketine ait geminin kaptanı olarak görev yaptı. Tüm zamanların en ünlü gemisi Titanic ilk defa suya indirildiğinde bir mühendislik harikası olarak tanımlanmıştı. Titanic kendi döneminin en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. Asla batmaz denen bu gemi 15 Nisan 1912 tarihinde New York'a yolculuk yaptığı sırada bir buzdağına çarparak Atlas Okyanusu'nun derin surlarına gömülmüştü. Gemide mürettebatla birlikte yaklaşık 2200 kişi vardı. Titanic'in tasarımına o kadar güveniliyordu ki gemiye yeteri kadar filika yerleştirilmemişti. Bu nedenle 1500 kişi ihmalkarlık nedeniyle donarak ya da boğularak can verdi. Modern dönemin en kötü deniz kazası olarak bilinen bu olay tam 109 sene önce gerçekleşti. Ancak hüzünlü hikayesi bugün hala anlatılmaya devam ediyor. Titanic'te yaşanan aşk hikayelerini, gemi batarken müzisyenlerin keman çalmaya devam ettiğini, birinci sınıf yolcuların filikalara bindirilerek diğer yolcuların ölüme terk edildiğini neredeyse hepimiz biliyoruz. Peki ya geminin kaptanı? Titanic battığı sırada kaptan Edward John Smith ne yapıyordu? Gelin hikayesine yakından bakalım. Edward John Smith, hayatı boyunca pek çok yolcu gemisine komuta etmiş deneyimli bir kaptandı. Kaptan Smith uzun süren meslek hayatında hiçbir zaman gemi kazasından sorumlu tutulmamıştı. Deneyimli olmasının yanı sıra temiz bir sicili vardı. Bu nedenle Titanic'in ilk yolculuğunda onun kaptan olması herkes için güven kaynağı olmuştu. Gemi ilk seferi için Southampton'dan hareket ettiğinde her şey normal görünüyordu. Güvenli ve lüks bir gemi. Tecrübeli bir kaptan, muhteşem yemekler ve içki. Titanic limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kaptan Smith rotaları üzerinde büyük buzdağları olduğuna dair ilk uyarısını almıştı. Ancak bu uyarılar her yıl Nisan ayında sık sık yapılırdı. Bu nedenle kaptan için oldukça normal bir uyarıydı. Gemide 3 takım sadece gözcü olarak görev yapıyordu. En ufak bir tehdit algılandığında kaptana derhal bilgi veriliyordu. Gözcüler henüz buzdağlarına karşı bir uyarı yapmamışlardı. Normal şartlarda gemiyi tehdit edecek bir buzdağının varlığı çok önceden tespit edilebilirdi. Ancak o gece ne ay, ne dürbün, ne de rüzgar vardı. Gemi buzdağının karanlık yüzüne yaklaştığında ve Titanic'in çanları çaldığında her şey için çok geçti. Kaptan Edward John Smith'in hayatının en uzun gecesi bu şekilde başlamış oldu. Edward John Smith'in o gece ne yaptığına ve nasıl öldüğüne dair birbirinden farklı senaryolar bulunuyor. Titanic hasar aldığında Smith, gemide çalışan subaylardan rapor istemişti. Raporu incelendiğinde geminin en fazla 2 saate kadar batacağını tahmin etti.
Hemen duyuru yapılarak yolcuların ve mürettebatın toplanması istendi. Edward John Smith, filikaların denize indirildiğinde bu botlara kaç kişinin bindiğini denetlememişti. Faciadan daha fazla insan kurtulabilecekken filikalara az sayıda insanın bindirilmesi pek çok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Aynı zamanda kaptanın mürettebatını iyi organize edemediği söyleniyordu. Belirsiz ve pratik olmayan emirler zaman kaybetmesine neden olmuştu. Kaptan diğer gemilerden gelen uyarıları dikkate almamak ve geminin hızını düşürmemek gibi birçok farklı sebepten bugün hala suçlanıyor. Ancak uzmanlar iddiaların ne kadarının doğru olduğuna net bir cevap veremediler. Bir başka iddia da şu. Günümüzde Titanic faciası üzerine yazan tarihçilerin büyük çoğunluğu, kaptanın haberi aldıktan kısa bir süre sonra şoka girdiğini ve bu nedenle sağlıklı kararlar alamadığını belirtiyor. Hatta bir rivayete göre kaptan mürettebatına "Artık şu andan sonra herkes tek başınadır" dedikten sonra ortadan kaybolmuştu. Yani kaptan gemisini terk eden ilk insandı. Bazı görgü tanıkları kaptanın gemi batmadan önce tabancasıyla kendini vurduğunu iddia ediyor. Çoğu tarihçi için bu sadece bir iddiadan ibaret. Kaptanın kendini vurduğuna dair sadece birkaç görgü tanığının ifadesi bulunuyor. Daha güvenilir bir tanık olan kablosuz iletişim operatörü Harold Bright, kaptanın gemiden denize atladığını ve suların içinde kaybolduğunu ifade ediyor. Bir başka tanık Harry Senior'ın ifadesine göre kaptan bir bebeği kucağına alarak gemiden atlamıştı. Yakınlardaki bir filikaya bebeği teslim ettikten sonra tekrar gemiye dönmüştü. Ve sıradaki en ilginç iddia, ABD'nin en saygın iş adamlarından olan Peter Pryl, Titanic faciasından 3 ay sonra Baltimore'da kaptanla sohbet ettiğini belirten bir demeç verdi. Pryl'ın bu demeci dünya gündemine bomba gibi düştü. Arama kurtarma çalışmaları sırasında kaptanın cansız bedenine ulaşılamamıştı. Ancak görgü tanıkları çelişkili ifadeler verse de onun öldüğünü belirtiyorlardı. Peki gerçekten kaptan yaşıyor muydu? Peter Pryl'ın bu iddiası üzerine onun akıl sağlığından şüphe edenler oldu. Ancak doktoru halüsinasyon görmeyecek kadar sağlıklı olduğunu açıkladı. Pryl, kaptanla konuştuğunu, hatta onu aynı noktada 2 farklı gün gördüğünü iddia ediyordu. Son gördüğünde kaptanı takip etmeyi ihmal etmemişti. Pryl'ın iddiasına göre Edward John Smith, Washington'a giden bir trene binmişti. Pryl'ın gördüğü kişi gerçekten kaptan Edward John Smith miydi? Yoksa kaptan o facia gecesinde Atlas Okyanusu'nun karanlık sularına mı gömülmüştü? Bu soruların cevabı bugün bile verilmiş değil. Peki arkadaşlar, sizin düşünceniz nedir? Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum.